Herkese selamlar kıymetli dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Şu anda bulunduğum araziyi merak ediyorsanız haydi hep birlikte başlayalım güzel bir videoya. Evet kıymetli dostlar, bulunduğum arazi Trondheim Körfezi'nin hemen yanında, Trondheim şehrinin hemen yanı başında. Dalga Kıran'dan geçerek biz buraya geldik. Karşımız Trondheim Körfezi'nin hemen şehir merkezinin bulunduğu şurası, feribot hattının bir kısmı tabii ki. Böyle devam ediyoruz. Bu karşımız Trondheim S dediğimiz demiryolu istasyonu var. Burada Norveç'in kuzeyine güneyine giden demiryolu hattı var. Şurada Nidelva Nehri'nin küçük bir girintisi var. Bu ileride Nidaros kilisesi görünüyor ya da katedrali görünüyor. Böyle devam ediyoruz. Şu karşıda normalde Trondheim şehrinin güneyine doğru devam ediyor. Bu karşıda da Remarka dedikleri Trondheim bölgesinin böyle dağlık alanı var. Bu karşımız normalde Trondheim Körfezi'nin ya da Trondheim Fiyordu'nun giriş kısmı kıymetli dostlar. Şurada böyle ileriye doğru devam ettiğiniz zaman biraz sonra ileride Atlas Okyanusu'na girmiş oluyorsunuz. Burası böyle bir dalga kıran. Şimdi göstereceğim. Şurası Munkholmen diye bir ada. Vakti zamanında burayı keşişler için kullanmışlar. En son 2. Dünya Savaşı yıllarında şey olarak kullanmışlar. Hastalıklı olanların tutulduğu yer olarak kullanmışlar. Şu an ise içerisinde müze var. Normalde küçük bir feribotla gidip gezip gelebiliyorsunuz. Böyle devam ettiğimiz zaman hemen söyleyeyim size. Büyük kayalardan geçerek gidiyoruz. Bu şekilde devam ettiğiniz zaman da Trondheim Fiyordu'nun ya da Trondheim Körfezi'nin kuzeyine doğru ya da Norveç'in kuzeyine doğru gitmiş oluyorsunuz. Burası yine Brekstad ve benzeri gibi şehirlerin olduğu alan. Bu ileride Stjørdal şehri var ve benzeri diğer şehirler var. Bu şurada da bugün şansımıza yok ama Trondheim şehrine gelen büyük böyle yolcu gemileri burada duruyorlar. Biraz sonra orayı da size gösteririz. Burası da bu şekilde. Burada küçük bir tane deniz feneri var. Burası da dediğimiz gibi feribot hattı. Böyle güzel bir gün. Birazdan yine yolumuza devam edeceğiz. İlerideki manzaraları da sizlere göstermeye çalışacağım. Evet kıymetli dostlar. Bakın bir tane karşı kıyılardan hangisinden geliyor bilemiyorum tabii ama bir tane hemen size göstermiş olalım. Bir feribot. Böyle küçük çaplı feribotlar var burada. Karşıdaki küçük şehirlere böyle sürekli gün içinde tur düzenliyorlar. Gidiş geliş yapıyorlar. Ben de bunlardan birisinin Brekstad şehrine gitmiştim geçen sene. Evet bakın şimdi karşıdan da küçük bir tane yine bakın gemi geliyor. Şimdi yavaş yavaş giriyor. Bunların fiyatı 250 kron civarında. İşte şehrine göre 350 kron civarında yolcu ücretini veriyorsunuz. Ondan sonra gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Evet ta buralara kadar dalgalandırdı. Evet şimdi hemen şuradan şöyle şey yapalım, aşağı inelim. Bunu da göstermiş olalım. Evet Trondheim'da Norveç'in genelinde tabii ki Trondheim değil de Norveç'in genelinde deniz ulaşımı olabildiğince faal, gelişmiş çünkü çok sayıda fiyort var, adalar var, yarım adalar var, şehirler var. Mecburen onların hepsine de aynı zamanda karayoluyla beraber deniz yoluyla da ulaşmaları gerekiyor. Onun için bu şekilde feribotları kullanıyorlar. İşte bakın bir tanesini görmüş olduk. Dediğimiz gibi hemen bu karşıda demir yolu var. Hemen burada demir yolu, burada deniz yolu, biraz ileride karayolu şeklinde bütün ulaşımları kullanıyorlar. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Kıymetli dostlar, şurada bakın. Şu nehrin altından mesela şey var. Tünel var örnek için kıymetli dostlar. Daha doğrusu burası değil, pardon, şu ileride
Bu nehrin bir tane kolu daha ileriden geçiyor çünkü. O nehrin altından tünel var örnek için. Dolayısıyla böyle gelişmiş bir ulaşım ağı var yani. Evet kıymetli dostlar, bu duyduğunuz dalga sesi biraz önceki feribotun oluşturduğu dalgaydı. Dolayısıyla ufacık bir feribot bile bu kadar dalga yapabiliyor demek ki. Şimdi bulunduğumuz arazi olabildiğince büyük kaya parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturmuşlar daha doğrusu. Burayı arka tarafı dediğimiz gibi ulaşım için kullanıyorlar. Aynı zamanda uluslararası gemilerin gelmesi için kullanıyorlar. Yani denizi doldurarak ya da denizin önüne set çekerek kendilerine güzel bir alan kazanmışlar. Evet kıymetli dostlar, başımızda bu şekilde şapkamız var. Hava çok güneşli ama işin aksine birkaç günden beri iyi soğuk var. Hatta kar falan yağıyordu. Şu anda da 7-8 derece civarında sıcaklık. Onun için mecburen böyle kafamızı gözümüzü sarıp durmamız gerekiyor. Bakın biraz önceki gelen feribot burada. Demiryolu istasyonu, köprüsü ve benzeri arkada kaldı. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Biraz sonra o Pirvade'nin yanına varacağız. Ondan sonra o geminin yanaştığı yere varacağız. Feribot yolcularını indirdi, yenisini de aldı. Biraz sonra tekrardan hareket edecek. Evet, şimdi şuradaki manzaraları da gösterelim size. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, burası daha önce birkaç defa niyet etmiştim, gelirim diye düşünmüştüm ama bugüne kısmetmiş. Hello. Evet, manzara da böyle kıymetli dostlar. Eğer insanlar gelip burada dinlenebiliyorlar ya da ne bileyim hani yürüyüş yapabiliyorlar. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Ondan sonra tekrardan çevrili alana geldik. Şimdi tel örgüyle çevrilmiş. Onun yanından geçerek yolumuza devam edeceğiz. Biraz önce kalkan feribot gördüğünüz gibi son sürat karşı kıyıya doğru yolculuğuna başladı. Evet, biz de şimdi buraya geliyoruz. Hı? Neyi açıyorlar abi? Ha, doğru. Evet. O da başka bir şehre giden feribot şu anda yolcularını almak üzere. Dolayısıyla o da yoluna çıkacak. Evet. Burası böyle. Karşıda böyle farklı mimariyle yapılmış binalar var. Norveç'in böyle farklı güzel sembolik binaları vardır yani Norveç'te. Dolayısıyla burada da böyle Trondheim fotoğraflarında sık sık rastlarsınız bu manzaraya. Evet, şimdi küçük böyle şeyler var. Gemilerin olduğu yer var. Bu ileride, hemen şu ileride hem küçük saunası var hem de denize girerek böyle eğlenen insanların olduğu yer var. Burada böyle işte gemi bakımlarının falan yapıldığı yerler var. Evet. Evet, bu alan normalde kapalı. O büyük gemilerin yanaştığı yer bu ileride. Şimdi orayı da göreceğiz. Evet, böyle güzel manzaralar eşliğinde turumuz devam ediyor. Evet, karşıda bir tane otel var. Yine böyle iş alanları var. İş merkezleri var. Bu hemen tam karşımız Pirvade dediğimiz büyük var. Su sporları, su eğlence merkezi diğer bir ifadeyle. İçinde büyük çeşitli havuzların olduğu, saunaların olduğu, kaydırakların olduğu, dalgaların olduğu ve benzeri büyük bir su eğlence merkezi. Evet. Böyle geldiğimiz yerde burası.
Evet kıymetli dostlar, bizim geldiğimiz taraf şu karşı kıyıdaydı. Buradan böyle yürüyerek geldik. Fotoğraflarımızı falan çektik. Bakın manzara böyle yansıyan şeyle beraber güzel bir görüntü oluştu. Deminki dediğim o sauna falan dediğim yer hemen burası. İçinde saunası var. Ondan sonra denize de atlayarak orada böyle değişik bir eğlence yapıyorlar. Evet, burada böyle yine dediğimiz gibi oteller var. Burası o Pirbade'nin binası. Buralar böyle oteller, iş merkezleri. Trondheim'in en lüks alanlarından birisi burası. Evet kıymetli dostlar, o uluslararası gemilerin geldiği yer burası. Şansımıza şu an yoktur, olmuş olsaydı 20-30 katlı gemiler oluyordu burada. Ben daha önce öyle gelen misafirleri karşılamıştım, şimdi yoktur maalesef. Karşısı Mülkolmen Adası, ondan sonra burası da böyle. Hemen göstereyim size. Pirbade havuzunun olduğu, su ve eğlence merkezinin olduğu alan. Bakın çok büyük bir merkez burası. Dolayısıyla içinde her türlü havuzlarının, kaydıraklarının ve benzeri olduğu bir eğlence merkezi. Bu ileride yine iş alanları falan var. Burası böyle Norveç'in Trondheim şehrinin güzel manzaralarının olduğu bir yer. Evet kıymetli dostlar, biz biraz önce bu binanın hemen arkasındaydık. Bu gördüğünüz yer feribot iskelesi. Biz bu karşıdan dalga kırandan geçerek devam ederek geldik. Bu karşı o gemilerin yanaştığı yer, burası Pirbade. Burası o büyük lüks oteller. Bu Pirbade'nin arkasına da gittik, biraz önce gösterdik. Buralar böyle dediğimiz gibi yine modern iş yerleri, sembolik binaların olduğu alanlar. Dolayısıyla böyle güzel bir manzara eşliğinde sizlere Trondheim şehrinin dalga kıranının, gemilerin olduğu, feribotların yanaştığı yeri göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese selametli günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz yorum yaparsanız sevinirim. Herkese selamlar, muhabbetler.